Der mi, di mi, das mı? Ben de başta hiçbirini anlamadım. Her kelimeyi ezberlemeye çalıştım. Sonra fark ettim ki artikel aslında ezber işi değil. Doğru yöntemi bulduğunuz zaman çözülüyor. Ve doğru yöntemleri uyguladığımdan beri artikel diye bir problemim yok Almanca'da. Ve inanın 2 ay içerisinde eğer size belirteceğim yöntemleri uygularsanız artikel problemini bir daha geri gelmeyecek şekilde çözmüş olacaksınız. Bundan emin olun. Ben Cumhur Eşin, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Almanca öğreniminde, dil öğreniminde bu videoyu da yapıyorum size. Dil öğrenimi konusunda çok fazla talep var. O yüzden bu artikel konusuna mutlaka değinmek istedim. Bu videomda 3 aşamada, 3 metotla artikel sorununu nasıl ortadan kaldıracağınızı anlatacağım. Buna geçmeden önce artikelle ilgili genel bilgi vereceğim ve ana dilinde artikel olmayan insanların avantajından bahsedeceğim. Sonra da metotlara geçeceğim. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın. Şimdi öncelikle ana dili Türkçe olanlar veya ana dilinde artikel olmayanlar insanlar için öncelikle bir avantaj var. Nedir bu avantaj? Çünkü kendi dilinizde artikel olmadığı için o kelimenin Almancadaki karşılığının hangi artikel olduğunu tahmin etme şansınız pek yok. Dolayısıyla böyle bir hataya düşemezsiniz. Örnek verelim. Ana diliniz Fransızca ve Almanca öğrenmek istiyorsunuz. Bir kelimeden gidelim. Kitap kelimesi. Kitap kelimesi Fransızca'da le livre. Yani bu eril, erkek bir kelimedir. Almanca öğrendiğinizde otomatik olarak kafanıza Buch kelimesini öğrendiniz. Der Buch demek gelir. Bu bir dezavantajdır. Türkçe ana dilden gelenler için veya ana dilinde artikel olmayan insanlar için bir kere bu avantajdır. Yani biz işe bir kere avantajla başlıyoruz. Ve avantajla devam etmemiz için size aktaracağım yöntemleri mutlaka uygulayın. Şimdi genel olarak ana dili Almanca olanların artikel öğrenimi nasıl gidiyor? Bir kere ona bakalım. Yani ana dili Almanca olanlar acaba bununla rahat başa çıkabiliyor mu? Burada herhangi bir şekilde tökezleme oluyor mu, olmuyor mu? Şimdi bir kere kafanıza yazın. Almancası veya ana dili Almanca olan insanlar 3 yaşına kadar artikelleri yaklaşık %90 civarında doğru kullanır. Yani 3 yaşında bir çocuk ana dili Almancaysa, yani birinci dili Almancaysa %10 civarında 10 kelimeden birinde artikel hatası yapabilir. 6 yaşına doğru bu ortadan kalkıyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki sen nasıl bir yöntem önereceksin ki 6 yılda Almanların çözdüğü şeyi 2 ayda çözeceksin. İnsanların beyni belli kalıpları benzeterek ilerlemeye çalışıyor. Şimdi biz bilinçli olarak bu konuya yaklaşacağız. Ebeveynlerin veya işte bireylerin, yetişkinlerin yetişeceği şekilde yetiştikten sonra belli birikimle bu konuya yaklaşacağız. Dolayısıyla bizim yaklaşımımız farklı ve o yöntemde bazı eğilimler var. O eğilimleri size göstereceğim. Ve burada çok önemli bir şey var. Ana dili Almanca olanların da artikellerini bir noktadan sonra düzeltmeleri maruziyetle alakalı. Yani doğru olan kalıba, doğru olan artikel ve kelimeye ne kadar maruz kalırlarsa bir yerden sonra o doğru kalıplar beyinlerine yerleşiyor. Yoksa her kelime için bir mantık yok bu işin içerisinde. Şimdi bu işe adım adım girelim derim ben. Ana dilinde artikel olmayanların avantajından bahsettim. O avantajla birlikte şimdi girişiyoruz işe. Şimdi bir kere maruziyeti arttırmamız lazım. Yani bizim doğru kalıba daha fazla maruz olmamız lazım. Bunun için günümüzde çok önemli bir yöntem var ve çok kolay bir yöntem. Yani eğer bir cep telefonunuz varsa size bir tane uygulama önereceğim. Uygulamanın adı da bu videonun adı gibi Der, Die, Das. Şimdi bu uygulamayı indiriyorsunuz. Ben zamanında iPhone üzerinden çalışıyordum ama bildiğim kadarıyla Samsung için de bu uygulama var. Bunu indirdikten sonra bir kere çok yoğun bir şekilde belli dönem artikelleri size soruyor. Kelimeyi gösteriyor, artikeli soruyor. Devamlı bunu çalışıyorsunuz. Dolayısıyla siz bir yerden sonra doğru cevaplara doğru mail ediyorsunuz. Neden? Maruziyet artıyor çünkü. Ve sadece bununla kalmıyor. Belli kalıplarda, belli son eklerde Almanca'da belli artikellerin kullanımı vardır. Size bunları da gösteriyor. Sadece son ekler değil, aynı zamanda mesela mevsimler. Bu sadece bir örnek. Bunun gibi başka örnekler de var Almanca'da verebileceğimiz. Almanca'daki bütün mevsimler derdir. Yani
Der Winter, der Sommer, der Frühling, der Herbst. Hepsi derdir. Yani toptan bir şekilde bir artikeli vardır bunun. Onun dışında sonu ie ile biten ve Yunanca Latince kökenli çiftleme olan, üretilirken çiftleme olan kelimeler. Ne bileyim işte epidemi, Yunanca kökenli epos, demos falan ondan terkip edilmiş bir kelimedir. Pandemi, diokani, frankofoni falan. Bakın uzun kısaltılmış olan sözcüklerden bahsetmiyorum. Kısaltmalar da var. Mesela Hausaufgaben'in kısaltması Haus Almanca'da. Onun için söylemiyorum. Kendi haliyle uzun haliyle ie ile biten, i uzatılarak biten kelimelerin çoğu di'dir Almanca'da mesela. Yani bu önemli bir bilgi. Uygulamayı çalışmaya başladıktan sonra, idman yapmaya başladıktan sonra size böyle çok temel bilgiler de veriyor. Dolayısıyla siz bu bilgileri hem o idmanla birleştiriyorsunuz ve bir anda inanılmaz bir sıçrama görüyorsunuz artikellerinizi doğru kullanımınızda. Ben Almanya'ya ilk geldiğimde çok artikel hatası yapıyordum. Bunu sonradan fark ettim. Ve belli noktadan sonra bu şeye yoğunlaşmak istedim. Hem bu uygulama yoluyla maruziyeti arttırdım. Ayrıca ikinci noktada da, ikinci yöntemde de size diğer faydadan bahsedeceğim. Yani bu uygulamayı eğer kullanırsanız yaklaşık bir ay içerisinde inanılmaz bir atılım yaptığınızı göreceksiniz artikel konusunda. İkinci konu biraz daha yüksek seviyede Almanca bilenler için ama düşük seviyede bilenler de buradan tabii ki faydalanabilir. Daha önce videosunu yaptığım kalıp çalışması yöntemi. Bakın kalıp çalışması geldi bizi nerede destekliyor? Artikelde. Neden? Çünkü siz bir kalıbı öğrendiğiniz zaman o kalıbın içerisinde mutlaka bir özne, nesne geçecek ve orada bir akuzatif durumu varsa veya datif durumu varsa siz o akuzatif veya datif durumundan o kelimenin artikelini doğrudan değil ama dolaylı yoldan öğreneceksiniz. Örnek, er hat einen guten er hat ein gutes Fahrrad gekauft. Yani iyi bir bisiklet aldı mesela. Ein gutes Fahrrad gekauft, iyi bir bisiklet aldı. Şimdi orada Fahrrad'ı gördünüz. Gutes dediğin zaman oradaki dönüşümden yani Gutes'e dönüşümünden siz onun artikelini öğreneceksiniz. Bir de ikinci bir bilgi daha vereyim. Burada aklıma gelmişken. Şimdi siz Fahrrad kelimesinin artikelini öğrenmiş oldunuz. Daha önceden das Rad kelimesini eğer biliyor olsaydınız zaten Fahrrad kelimesini de çıkarabiliyor olurdunuz. Çünkü artikelle ilgili olarak çok önemli bir bilgi de bu. Eğer bir bileşik isimden bahsediyorsak o bileşik ismin ikinci konumunda olan kelimenin artikeli neyse birleşik kelimenin artikeli de odur Almanca'da. Bu temel bir kuraldır. Bunu da aklınıza yazın bu şekilde. Bu planımda yoktu ama aklıma gelmişken söylemek istedim. Kalıp çalışması dediğim gibi size doğrudan değil ama dolaylı yoldan kelimelerin artikelini öğretir. Bir üçüncü yöntem daha söyleyeceğim. Bu artık biraz daha ileri seviye Almanca için. Yani B2, C1 seviyesine doğru yürüyen ve oralarda aslında gezen insanlar için önereceğim bir şey. Şimdi Almanca'da biliyorsunuz İngilizce kökenli birçok kelime var. Yani Almanca önemli ölçüde İngilizcenin tahakkümü altında. Birçok dünya dilinde durum böyle. Bu normal. Ancak son dönemde giren İngilizce kelime sayısı artıyor. Şimdi bu durumda bu kelimelerin artikeli acaba ne? Çünkü bunu kafadan bulmamız çok zor. Yani belli bir kurala, belli bir kalıba bunu uyduramayız. Burada size çok enteresan bir taktik vereceğim. Pek bir yerde bulamayacağınız bir taktik bu. Şimdi burada %100'e oynamasa da genel bir eğilim var. Bunu size söyleyeyim. İngilizceden Almanca'ya giren kelime. Şimdi onu artık Almanca kelime olarak kullanıyoruz. Bunun artikeli genelde o kelimenin Almanca'daki daha da eskiden kullanılan eş anlamlısıyla aynı artikeli taşır. Buraya birkaç tane örnek yazdım. Örnek vermek istiyorum aklınıza çakılması için. Mesela internet. Çok uzun zamandan beri Almanca'da kullanılan bir şey. Çok fazla bir alternatifi de yok. Ama internetin artikeli das. Neden? Çünkü sonunda net var. İnternet. Net A demek. İngilizce'de de A demek zaten. Almancası net. Net'in artikeli das olduğu için internetin artikeli de das. Başka örnek verelim. Computer. Computer'ın artikeli der ya da der. Neden? Çünkü onun Almanca'daki eski eş anlamlısı ilk üretilen kelimelerden bir tanesi der Rechner. Devam edelim. E-mail.
the email. Neden? Çünkü the elektronische Post. The Post, o yüzden the email. Bu arada email için başka diğer artikellerde kullanılabiliyor. Yanlış değil ama onlar ilaveten gelmiş artikeller. The challenge. Çok böyle hava yaratan, aynen Türkiye'de de böyle bazen hava yaratmak için İngilizce kelimeler serpiştirilebiliyor. Do en azından eskiden, şimdi inşallah azalmıştır. Bunun Almanca'daki karşılığı, çok uzun zamandan beri kullanılan karşılığı die Herausforderung. Yani meydan okuma, the challenge. O yüzden the challenge. Their job, çok yani yüzlerce, binlerce kez günlük dilde kullanılan their job kelimesi. Neden their? Çünkü bunun Almanca'daki eş anlamlı karşılığı der Beruf'tu. O yüzden der. Yani bunu özellikle yüksek seviye Almanca'da kelime hazinesini iyice geliştirmek isteyen ve İngilizceden gelen kelimelere de hakim olmak isteyen insanlar için bir taktik olarak vermek istedim. Bu da önemli bir bilgiydi. Yani genel itibariyle bu söylediğim yöntemleri uygularsanız 1-2 ay içerisinde artikel konusunu ilelebet çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Tek tük hatalar arada olabilir. Yani ben de şu an artikel hatası yapabilirim ama benim artikel hatası şu an yapma ihtimalim bir Almanla yaklaşık olarak aynı. Yani size söylediğim şey, ben bu yöntemleri uyguladım ve şu an artık artikelde hata yapma ihtimalim çok zayıf. Bu yöntemler çok verimli yöntemlerdir. Birincisi bu size bahsettiğim uygulama. İkincisi kalıp çalışmasına mutlaka devam edin. Kalıp çalışmasının sadece dilin kuvvetine bir etkisi yoktur. Aynı zamanda dolaylı yoldan artikel öğrenimini destekler. Üçüncü seviyede de yabancı dilden gelen kelimelerle ilgili size tüyomu verdim. Bunu da kullanmayı unutmayın. Sonlara yaklaşırken muhtemelen sizin için en uygun olan video şu an size gösteriliyor. O videoyu da izleyip bilgilenmeyi sakın unutmayın. Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlara da sorularınızı yazmayı sakın unutmayın. Yorumlardaki sorular çok değerli çünkü cemiyet içerisinde başka insanlara da faydalı oluyor. Umarım bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın diyorum.